Mutfağımızdan merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün de daha önce yapmış olduğumuz pandispanya'dan pasta kreması ve pasta yapımı. Pandispanyamızı yaptık, bir gün önce beklettik. Daha önceki videomuzda var arkadaşlar. Yumurta kokusu oluşumunun gitmesi için pandispanyamız misler gibi hazır oldu. Yani bu pandispanyamızın püf noktası, mutlaka bir gün bekleteceğiz. Daha sonra pasta yapımında kullanacağız ve pasta kreması, pasta yapımı için malzemeleri 2 litre süt, 4 adet yumurta, 100 gram nişasta, 400 gram şeker, 200 gram un, 100 gram margarin. Pandispanyamız beyaz olduğu için de kakao kullanacağım pasta kremamıza. Eğer pandispanyamız kakaolu olmuş olsaydı pasta kremamızda kakao kullanmayacaktım. 1 kilo sütüm var krem şanti için ve krem şantimiz var 2 kutu. Damla çikolata, muz, pasta süsleri elinizde ne varsa, çikolatalı, leblebili çeşniler. Pandispanyayı ıslatmak için yine arkadaşlar şekerli bir süt yapacağız. Pasta kremamızı yapmamız için tenceremizi ocağa aldım. Hemen unumuzu, nişastamızı, şekerimizi tencereye aldım. Şöyle önden bir güzelce hepsini bir harmanlıyorum. Hemen üzerine yumurtamızı kırıyorum. Üzerine güzelce sütümüzü de ilave ediyorum. 2 litre ilave edeceğim arkadaşlar. Güzelce sütümü de ilave ettim. Burada pasta kremasının çok olduğunu düşünebilirsiniz. Siz yarısını da yapabilirsiniz bu ölçülerin arkadaşlar. Ben pasta süsünde de kullanacağım için bu kadar çok yaptım. Artı çocuklarım da çok sevdiği için biraz fazladan yapmış oldum. Yani ölçüyü fazla tuttum arkadaşlar. Siz bu ölçünün yarısını da yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım güzelce. Şöyle güzelce çırptım. Topaklaşma oluşmadı. Ve ocağımın altını yakıyorum. Puding kıvamına gelene kadar çırpa çırpa karıştıracağım arkadaşlar. Dibinin tutmaması için koyulaşana kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet, çırptıktan sonra güzelce ocağımızın altını hemen kapatıyorum. Çok güzel oldu kremamız. Ve hemen ardından yağımızı ilave ediyorum. Katı yağımızı. Bu aşamada ocağımızın altını kapatıyoruz mutlaka. Ve yağımız eriyene kadar çırpacağım. Hemen üzerine kakaomuzu ilave etmek istiyorum. Eğer pandispanyanız kakaoluysa kakao ilave etmenize gerek yok. Pandispanyamız sade ise kakao ilave edeceğiz. Ben şöyle aşama aşama ilave edeceğim. Açık olmasını istiyorsanız biraz daha az ilave edebilirsiniz. Koyu olmasını istiyorsanız biraz daha çok ilave edebilirsiniz. Tamamen sizin göz zevkinize kalmış diyebilirim. Güzelce kakaomuzu yedireceğim. Bir tur daha çırptım. Ve görmüş olduğunuz gibi nasıl güzel bir
pasta kreması elde etmiş olduk. Soğuması için bekleyeceğim. Tabii ki soğuyana kadar güzelce arada bir gelip gidip çırpacağım. Üzeri kabuk bağlamasın diye arkadaşlar. Soğumasını bekliyorum. Pasta kremasını arada bir kabuk bağlamasın diye güzelce gelip gidip karıştıracağım. Bu arada hemen krem şantimizi yapıyorum. Şöyle 4 poşet krem şantimizi kabıma alıyorum. Hemen üzerine güzelce 2 bardak soğuk sütümüzü de ilave ediyorum. Şöyle bir hafif karıştıracağım. Koyulaşana kadar çırpıyorum. Bu arada yine ben ölçüyü çok tuttum krem şanti. Siz yarısını kullanabilirsiniz. Evet, krem şantimiz de güzelce hazır oldu. Biraz buzdolabında muhafaza edeceğim. Hafif soğumasını istiyorum. Ve pasta yapımında tekrar geleceğim. Evet, pandispanyamız ve tüm malzemelerimizi güzelce kremamızı, krem şantimizi hazırlamış olduk. Şöyle güzelce bir de şekerli süt yaptım arkadaşlar. Pandispanyamızı ıslatmak için hemen güzelce pandispanyamızı ilk önce ıslıyorum. Sütle. Bu kadar yeterli. Hemen içerisine kremamızı alacağım. Bol bir krema yapmıştım arkadaşlar. O yüzden içerisine bol bol katmayı düşünüyorum. Hemen şöyle düzleyeceğim. Kenarlardan fazla taşmasını istemiyorum. Diğer kekimizi yani pandispanyamızı ilave ettiğimizde dışa taşmasın diye şöyle kenar kısmına düzleyerek getiriyorum. Bayağı bol kremalı oldu diyebilirim. Şöyle hemen muzla devam etmek istiyorum. İnce dilimler halinde muzumu keseceğim. Bu arada damla çikolata da güzelce ilave ediyorum arasına. Şöyle çok fazla olmamak şartıyla. Evet, damla çikolatamızı ve muzumuzu da ilave ettim. Kalan pandispanyamızı da bir üstünün, onu da güzelce sütle ıslatıyorum iyice. Hemen üzerine alıyorum. Hemen krem şanti ile devam ediyorum. Üzerini krem şanti ile tamamen kaplayacağım arkadaşlar. Ayrıca bu yapmış olduğumuz pandispanyayı 3'e de ayırabilirsiniz. Ben 2'ye ayırdım. Siz 3'e de ayırabilirsiniz. Ve kenarlarından katlamaya başlıyorum. Güzelce krem şantimizi tamamen kaplıyorum. Şu kenarlarını da temizleyeceğim arkadaşlar. Ve süsleme işlemine geçeceğiz. Bıçağımızı mutlaka temizliyoruz, yoksa tekrar bir bozulma oluşabilir. Hafif hafif şöyle değdirerek tüm açıklıkları kapatıyoruz. Evet, pastamızın kenarını şöyle güzelce peçete yardımıyla temizledim. Krem şantimizi düzledim. Çok muntazam olmasına gerek yok. Süslerken zaten kapanacak. Şöyle bir aparatlarla gelişigüzel süsleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ortaya nasıl güzel bir pasta süsü çıkacak acaba? Ben de merak ediyorum. Şöyle kalp oluşturdum. Yani bir iz yapmış olduk. Hemen o izi güzelce kenarından geçeceğim.
Şöyle 3 tane kalbimiz oluşmuş oldu. Hemen kenarlarına draje ile devam edeceğim. Pastamız yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şöyle güzel, daha düzgün gözükmesi için hemen kenarına şöyle aparatlarım da var arkadaşlar. Bu sıkma aparatları gayet güzel oluyor pasta yapımında. Rahat ve pratik yapmış oluyoruz. Şöyle krem şanti ile devam edeceğim. Evet, kenarlarından da bu şekilde geçmiş oldum ve süslememe devam ediyorum. Hemen güzelce aparatımın içini kremayla dolduracağım. Hemen kremayla şu kenar kısımlarına bir süs yapmak istiyorum yine. Evet, kenar kısımlarını da bu şekilde geçtim. Hemen krem şanti ile devam etmek istiyorum. Alt olan kısımları bu sıkmış olduğum krema alta çökme yapmasın diye krem şanti ile devam edeceğim. Kenar kısmını da bitirdik arkadaşlar. Şöyle drajelerden yine leblebili çikolatalı leblebilerden böyle aralarına almak istiyorum. Kenarlarını da bu şekilde süsledim. Hemen yine krem şanti ile şu üzerini kapatacağım arkadaşlar. Pasta süsü konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmanızı mutlaka bekliyorum. Evet, etrafı toparlıyorum ve geliyorum. Evet, evde ekonomik yaş pastamız bitti. Bu pastane lezzetini gün masalarında mı desem, özel günlerde mi desem, doğum günlerinde mi? Hangi gün, hangi zaman yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hepimizin merak ettiği, mutlaka yapmak istediğimiz pastamızı süslerken de farklı desenler çıkarabiliriz. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Sevgiler, selamlar.